Kızılcık Şerbeti'nde büyük kaoslar başlıyor. Öyle senaryolar yaşanacak ki izleyiciler adeta kaos denizinde yüzecek. Birazdan hepsinden tek tek bahsedeceğiz. Öncesinde diziyle ilgili sevindirici bir gelişmeyi paylaşalım. Tam 4 sezondur ekranlara damgasını vuran fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, reytinglere de uzun süredir damgasını vuruyor. Her ne kadar son aylarda liderliği Taşıyacak Bu Deniz dizisine kaptırmış olsalar da halihazırda alınan reytingler ortalamanın üzerinde. Durumlar böyle olunca dizi için 5. sezon onayı verildi. Önümüzdeki hafta 129. bölümüyle ekranlara gelecek olan Kızılcık Şerbeti, 138. bölümüyle sezon finali yapacak ve gelecek sezon kaldığı yerden serüvenine devam edecek. Bu süreçte bazı karakterler diziden ayrılacakken bazı yeni oyuncular kadroya dahil olacak. Şimdi gelelim asıl bomba olaylara. İlk olarak Fatih ve Başak'la başlayalım. Nihayet beklenen oldu ve karşılıklı ilan aşk yapıldı. Fatih biraz psikopatça bir yöntem kullandı ancak sonucu güzel oldu. Bu ikilinin evlilikleri asıl şimdi başlıyor. Başak hem Fatih'i hem de Ünal'ların kaos dolu evini fazlasıyla sevdi ve alıştı. Kaostan beslenmek hepsi için birer alışkanlık oldu. Başak'ı bekleyen ilk büyük kaoslardan biri yudum olacak. Asil'in şirketinde işe başlayan Yudum, ilk dakikadan Fatih'in dikkatini çekmeye çalıştı ve kancayı taktı diyebiliriz. Dizide bu zamana kadar birçok psikopat, takıntılı karakter gördük ve şimdi bir yenisi de Yudum olacak. Başak, geçmişte Fatih'in Doğa'yı aldattığını biliyor ve bu nedenle bu konuda biraz hassas olacak. Üstelik Fatih'e biz de tamamen güvenemiyoruz. Her an her şeyi yapabilir. İzleyip göreceğiz. Diğer yandan bir başka kaos dolu olay da Elif'in mevzuyla patladı. Asil'in terk ettiği Elif, iki orduyu birbirine katacak bir potansiyele sahip. Annesi de tam bir kaslandırı olunca haliyle ortalık karışıyor. Elif ve Salkım'ın arası neredeyse herkesle bozuk. Nursema, Nilay, Başak, Çimen, Asude, Asil ve ucundan da Kıvılcım'la araları pek iyi değil. Zaten dizide başka karakter kalmadı. Evet, Elif zıvanadan çıkmaya ve huy değiştirmeye devam edecek. Evdeki huzuru tam anlamıyla bozacak ve aile içinde büyük gerilimler yaşanacak. Salkım da her halükarda kızının yanında olduğu için işler daha da büyüyor. Son olarak Çimen'le de büyük gerilim yaşadılar ve bu işin sonucunda tüm dengeler değişecek. Çimen, Elif'e söylememesi gerekenleri söyledi ve zaten sonrasında pişman oldu ancak iş işten geçti. Çünkü Elif tıpkı küçük bir çocuk gibi annesine şikayet etti ve zaten Salkım da Çimen'e sataşmak için yer arıyordu. Böylece birbirlerine girdiler ve Çimen çok büyük bir res çekerek evden kovdu. Bu durumda parçalara bölünen arada kalan isim Emir oldu. Çünkü Emir açısından işler iyi gitmiyor. Bir yandan iş stresi, bir yandan borçlar, diğer yandan eşi ve annesinin birbirine girmesi. Kısacası Emir patlama noktasına gelecek. Üstelik Fatih ile beraber kripto para piyasasına batacaklar ve hatta Emir borçlarını ödeyemediği için karşı taraf Emir'i vurabilir. Üstelik ev bile ellerinden kayabilir. Böyle bir durumda Ünal'ların evine yerleşirlerse işte o zaman kaosun dozu zirveye çıkar. Çimen'in bu evlilikte pek mutlu olma ihtimali yok. Er ya da geç Kıvılcım'ın dediğine gelecektir. Diğer yandan Kıvılcım ve Ömer nihayet uzun bir aradan sonra barışıyor. Bebek senaryosuyla yakınlaşma fırsatı bulan bu ikili bir kez daha kendilerine şans verecekler. Dizideki bir başka kaosumuz da İlhami, Nursema ve Asil tarafında yaşanıyor. Asil işin sonunda en çok üzülen taraf olacak. Bunun sinyali geçtiğimiz bölümde net bir şekilde verildi. Birçok beddua ve ah alan Asil'i pek iyi senaryolar beklemiyor. Belki de Nursema her ne kadar Asil'i sevse de ileride Asil'e yanaşıp ardından yeniden İlhami'ye aşık olup Asil'i yarı yolda bırakabilir. Söz konusu Nursema olunca bu ihtimaller akıllara gelebiliyor. Ayrıca Nursema ve İlhami evliliğinde pek bir uyum yok. Kültürel olarak anlaşabiliyorlar ancak aradaki ekonomik denge bariz bir şekilde ortada. Bu durum evliliklerini olumsuz etkileyecektir. Tıpkı Asude ve Ulvi'de olduğu gibi Nursema ve İlhami arasında da bu konuda anlaşmazlıklar yaşanması kaçınılmaz olacak. Fakat önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi İlhami'yi sert bir karakter dönüşümü senaryosu bekliyor. Bunların yanı sıra Yağız annesiyle beraber Nilay'ı işlemeye devam ediyor. Nilay direnmeye çalışsa da bir süre sonra karşı koymaz hale gelecek ve Yağız'ın Ünal'ları hortumlama planı tıkır tıkır işleyecek. Birçok kez bahsettiğimiz gibi gelecek 5. sezonda Ünal'ları fakirleşmiş bir şekilde görürsek şaşırmayız. Son olarak dizinin reytinglerine bakarsak Taşıyacak Bu Deniz dizisinin ardından 2. sırada yer aldığını ve reytinglerin ortalamanın üzerinde gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Durumlar bu şekilde devam ederse 5. sezon onayı tamamen kesinleşmiş olacak. Belki de Arka Sokaklar gibi sezon rekorları kırılır. Peki siz son senaryolarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Siz senarist olsaydınız hangi senaryoları yazardınız veya düzeltirdiniz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlara yazın. Yeni içeriklerimizden ve son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.